Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yaptığım pide tarifiyle geldim. Sürekli olarak aynı tarifi yapıyorum. Gerçekten çok beğeniliyor. Tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabıma yarım paket yaş maya, 2 tatlı kaşığı şeker, 1,5 bardak ılık su ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile karıştırdıktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. 5 dakika kadar mayanın aktifleşmesini bekliyorum. Maya aktifleştikten sonra üzerindeki streçi çıkartıyorum. Çırpıcı yardımı ile şöyle bir karıştırdıktan sonra yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu ekledikten sonra karıştırıyorum. Azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada da bir 4-5 dakika kadar hamurumu yoğuracağım. Toplamda 5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Sizler daha az veya daha çok kullanabilirsiniz. Lütfen unu kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu tarz tarifler yaparken yaptığınız tariflerin güzel ve lezzetli olmasını istiyorsanız mutlaka hamur yoğurma kısmına dikkat etmelisiniz. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurun kıvamı bu şekilde ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Hamuru yoğurma kabına tekrardan alıyorum. Üzerini streçle kapattıktan sonra kalınca bir sofra bezinin içerisine sarıyorum. Yarım saat kadar mayalandırıyorum. Çok fazla mayalandırmanıza gerek yok. Hamurumu kenara alıyorum. İç malzemesini hızlı bir şekilde hazırlıyorum. İç malzemesi için yarım kilo kıyma, 3 adet soğan, orta boy soğan kullandım. 3-4 adet biber, istediğiniz biberi kullanabilirsiniz. 2 adet sarımsağı küçük küçük doğradım. 2 adet domatesi rendeledim. İsterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1,5 tatlı kaşığı pul biber, yarım tatlı kaşığı karabiber ekledim. Baharatlarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kıymam çok fazla yağlı olmadığı için 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağını da gezdiriyorum. Daha sonra iç harcını güzelce yoğuruyorum. İç harcını biraz yoğurduktan sonra yarım çay bardağından biraz daha fazla olacak şekilde üzerine içme suyu ekliyorum. Azar azar su ilavesi yaparak iç harcını yoğurmaya devam ediyorum. İç harcını yoğurduktan sonra bu şekilde düzeltiyorum. Dilerseniz üzerini streçleyip buzdolabında dinlendirebilirsiniz. Mayalandırdığım hamurumu tezgahıma aldım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta havasını alıyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamurumu şöyle bir toparladıktan sonra 6 parçaya bölüyorum. Bezelerimi hazırlamaya başlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerine çok az un serptikten sonra mutfak havlusu ile kapatıyorum.
10 dakika kadar dinlendirdikten sonra bezelerimi açmaya başlıyorum. Bezemin altını üstünü çok az unladıktan sonra merdane yardımı ile bezemi açıyorum. Merdanemle az önce baklava hamuru hazırladığım için merdanenin üzerinde nişasta kaldığı için biraz zorladı. Hemen üzerindeki nişastayı temizledikten sonra hızlı bir şekilde açma işlemine devam ediyorum. Hamurunuzu tepsi boyutunda açmamaya dikkat edin. Çünkü içerisine iç harcını koyduktan sonra hamur tekrardan biraz daha büyüyor. İlk hamurumu tepsiye yerleştirdikten sonra iç harcını hemen sizlere yakından göstermek istiyorum. İç harcını bu şekilde 6 eşit parçaya bölüyorum. Ben bu tariften 6 adet pide elde ettim. İsterseniz malzemeleri 2 katına çıkartarak 12 adet pide de elde edebilirsiniz. Hemen pideleri hızlı bir şekilde hazırlama aşamasına geçtim. Videonun çok fazla uzun olmaması için bazı kısımlarını kestim. Pidemin iç malzemesini koyduktan sonra elimle güzelce yayıyorum. Daha sonra kenar kısımlarından şekil vererek uç kısımlarını da birleştirip uç kısımlarını iyice birleştirmeye dikkat edin. Aksi takdirde fırında açılma olabilir. Pidelerin hepsini hazırladıktan sonra kenar kısımlarına 1 adet yumurta sarısı, 1 tatlı kaşığı sütü ekleyip karıştırdıktan sonra kenar kısımlarına sürüyorum. İsterseniz sadece yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Yumurta sarısını sürdükten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. İlk tepsiyi fırına verdikten sonra şeklini biraz daha yakından göstermek istiyorum. İlk defa deneyenler için. Bu şekilde 3 tanesini hazırladıktan sonra iç malzemesini koyuyorum. İç malzemesini koyduktan sonra elimle yayıyorum. İç malzemesini güzelce yaydıktan sonra pide şekli vermeye çalışıyorum. Kenarlarından bu şekilde uç kısımlarından birleştiriyorum. Uç kısımlarını iyice sıkıştırın. Fırında açılmasın. Gördüğünüz gibi pide olduğundan biraz daha büyüyor. Bu şekilde çekiştirdiğiniz zaman içerisindeki iç harcının ağırlığıyla biraz daha büyüyor. Bu şekilde tepsi boyutunda olmuş oluyor. Pidelerim fırından çıktı. Altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Pidelerimi şöyle bir yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tarifi mutlaka deneyin. Denedikten sonra da o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Sizler pidemin güzelliğini izlerken bu arada ben de sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.